Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fransız mutfağından efsane bir tatlı tarifiyle geldim. Yapımı çok kolay, lezzeti ise şahane. Sadece 5 dakikada, evet sadece 5 dakika arkadaşlar hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şimdi kirazlarımı güzelce yıkadım, saplarından ayıklıyorum. Çekirdeklerine ise dokunmuyorum. Yaklaşık ben 600 gram kadar kiraz kullandım ama sizler ölçüyü isterseniz azaltabilirsiniz. Ama meyvesi ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. 2 yemek kaşığı toz şekeri üzerine bırakıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Kirazları güzelce şekere buladıktan sonra hemen kenara alıyorum ve kalıba dökmeye geçeceğim. Şimdi kalıbımın kenar duvarlarını ve tabanını güzelce yağlı kağıt ile kapladım ve kirazı üzerine bırakıyorum. Burada 24 santimlik bir kalıp kullandım. En fazla 25 santimlik bir kalıp kullanmanızı tavsiye ederim. Kalıbını güzelce kaplayacak şekilde kirazları yayıyorum. Kenara alıp artık tatlımı yapmaya geçiyorum. Şimdi hiç mikser kullanmayacağız arkadaşlar. Kabımın içerisine 3 tane yumurtayı alıyorum. Ve çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Evet, köpürdü ve üzerine yarım su bardağı toz şeker ve vanilya bırakacağım. İsterseniz şekerli vanilin de kullanabilirsiniz ya da benim yapacağım gibi vanilya ekstratı da kullanabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa lütfen onu kullanın. Vanilya özütünden ben 1 çay kaşığı kullanıyorum ve tekrardan çırpıyorum. Şimdi üzerine süt kremasını bırakıyorum. Toplam 60 milim kullandım. Yani yaklaşık olarak yarım çay bardağı kadar ediyor. Tekrar karıştırdıktan sonra artık üzerine unu ilave ediyorum. Yalnız unu birden dökmeyeceğim arkadaşlar. 2 etapta ekliyorum. Her eklediğimde de güzelce karıştırıyorum. İçerisinde un topak kalmasın. İçerisine ne tereyağı ne de sıvı yağ koymuyoruz arkadaşlar. Şimdi unu ekledikten sonra dikkat ederseniz kıvamı iyice koyulaştı. Artık bu kıvamı açacağım. Süt ile açıyorum. Toplam 300 milim yani 1,5 su bardağı süt kullanıyorum. Sütü de arkadaşlar birden eklemiyorum. Yavaş yavaş ekleyip bir yandan da çırpıyorum. İçerisine koyacağımız tüm malzemeler sadece bu kadar arkadaşlar. Ani bir misafiriniz mi geliyor, sizi mi aradılar? 5 dakikada kolaylıkla hazırlayıp hemen fırına verebiliyorsunuz. Çay demlenene kadar da hazır olmuş oluyor. Evet, harcımız hazır. Şimdi kek kalıbımızı tekrardan alıyorum ve kirazların üzerine hazırlamış olduğumuz bu harcı döküyorum. Dikkat ederseniz böyle biraz krep hamurunu andırıyor. Ve fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında yaklaşık olarak 45 dakika kadar pişireceğim. ...45 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde kabardı. Yalnız ılımaya başladıktan sonra bu kabarıklık sönecek arkadaşlar. Bu sizi korkutmasın. Çok normal bu tatlı için. Bir de hemen şunu belirteyim. Fırından aldığınız zaman böyle ortası cheesecake gibi hafif sallanıyor oluyor. Kenarları ise daha sabit. Ama oda sıcaklığında ortası da aynı kenarları gibi daha sabit bir hale gelmiş olacak. Şu an çok sıcak olduğu için kalıptan çıkarmayacağım. Bekleyeceğim böyle biraz hafif ılısın. Ilıdıktan sonra çok rahat bir şekilde kalıptan çıkacak. Çünkü kenarlarına biliyorsunuz yağlı kağıt koymuştuk kalıbın. Bu nedenle tatlımız zedelenmeden kolaylıkla çıkarabileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ılımaya başlar başlamaz tatlı böyle sönmeye başladı. Şimdi ben kiraz kullandım. Orijinalinde de arkadaşlar kirazlı yapılıyor. Daha önce paylaşmış olduğum yine klafutide ben çilekli olarak hazırlamıştım. Onunla da çok güzel oluyor. İsterseniz şeftali, yaban mersini, frambuaz, kayısı, istemiş olduğunuz herhangi bir meyveyle yapabilirsiniz. Hepsiyle lezzeti çok daha farklı olacaktır. Evet, şimdi dilimliyorum. Yemek için sabırsızlanıyoruz. Kirazını dediğim gibi ben bol kullandım. İsterseniz daha az kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış.
Şöyle bir soru yöneltebilirsiniz. Acaba buzluğa atılıyor mu diye. Evet arkadaşlar, buzluğa atabilirsiniz. Kalanını buzluğa atabileceğiniz gibi şöyle bütün haliyle de güzelce paketleyip buzluğa bırakabilirsiniz. Evet, hemen içini size göstereyim. Görüntü şahane. Tadı da gerçekten efsane. Aklıma gelmişken buzluğa atmış olduğunuz meyvelerle de yapabilirsiniz. Ama buzlu olarak kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hatta mümkünse bir miktar sotelemenizi tavsiye ederim. Ben ilk yaptığım zaman çünkü direkt buzlu haliyle yapmıştım. Ve sonuç hüsran olmuştu. İçi bir türlü pişmek bilmemişti. Bu nedenle size tavsiyem, eğer buzluktan alacağınız bir meyveyle hazırlayacaksanız mutlaka biraz soteleyin. Ondan sonra kullanın. Yanında ister çay ya da benim yapmış olduğum gibi bir fincan Türk kahvesiyle tüketebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun. Videomun da sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp sosyal medya hesaplarınızda da paylaşırsanız ailemizin biraz daha büyümesine katkıda bulunmuş olacaksınız. Şimdiden hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarifte yorum kısmına yazarsanız inşallah en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.